Bugüne kadar devrelerimizi hep kablolarla, tozlarla ve tekrarlayıcılarla kurduk. Ama bugün bu devri kapatıyoruz. Bugün Redstone'u kablosuz hale getiriyoruz. Redstone Akademisi'nin 8. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde kabloları, meşaleleri bir kenara bırakıp ses ve titreşimle çalışan SCAG sensörlerine derin bir dalış yapıyoruz. Bu dersin sonunda yürüyerek açılan kapılar, belirli seslerle tetiklenen gizli geçitler ve hatta kablosuz alarm sistemleri kurabileceksiniz. O zaman hazırsanız arkanıza yaslanın ve dersimize geçelim. Öncelikle bu garip, üzerinde antenler olan, sürekli hareket eden değişik bloğun ne olduğunu anlayalım. SCAG sensörü en basit tanımıyla çevresindeki sesleri algılayıp bunu bir redstone sinyaline dönüşen bir elemandır. Peki bu SCAG sensörü nasıl elde edilir? Bu sensörleri Deep Dark biyomlarında, yani Warden'ın oluştuğu yerlerde bulabilirsiniz. Ama normal bir aletle kırarsanız sadece bir miktar tecrübe puanı düşürür. SCAG sensörünü elde edebilmek için mutlaka ipeksi dokunuş büyüsüne sahip bir eşya kullanmak zorundasınız. Peki algılama mekaniği nasıl çalışıyor? Bir SCAG sensörü kendisini 8 blok yarıçapındaki titreşimleri algılayabilir. Bir titreşim oluştuğunda titreşimin kaynağından sensöre doğru saniyede 20 blok hızla ilerleyen bir parçacık animasyonu görürsünüz. Bu parçacık sensöre ulaştığında sensör 2 saniyeliğine aktif hale gelir. Aktif olduğu süre boyunca ve hemen sonrasında kısa bir an için başka bir titreşimi algılayamaz. Ve eğer aynı anda birden fazla titreşim olursa sinyal kendisine en yakın olanı önceliklendirir ve sadece onu algılar. Bir de fiziksel özelliklerine bakalım. Pistonlar tarafından itilemezler. Bu da onları sabit devre elemanları yapar. Çalışırken çıkardığı şu sesi engellemek isterseniz onları suyla kaplayarak susturabilirsiniz. Bir de titreşim engelleme özelliği var. Sensörünüzün istemediğiniz yerlerden gelen sesleri duymasını istemiyorsanız çözümünüz yün. Titreşimin kaynağı ile sensör arasında bir yün bloğu koyarsanız o titreşim sensöre ulaşmaz. Bu sayede sinyalleri istediğiniz yönden gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca yün veya halı blokların üzerinden yürürken çıkardığınız sesler de sensör tarafından algılanmaz. Bununla da kalmaz. Yün veya halının kendisi de yere düştüğünde bir titreşim oluşturmaz. Bu özellik sadece yün ve halı bloğuna özeldir. SCAG sensörünün en büyük özelliği bize iki farklı türde bilgi verebilmesidir. Hangi bilgiyi istediğimiz ise tamamen çıkışına ne bağladığımıza bağlıdır. Mod 1. Mesafe ölçer. Sensörün çıkışına doğrudan bir redstone tozu veya lamba bağlarsanız ürettiği sinyalin gücü sinyalin kaynağının sensöre ne kadar yakın olduğuyla doğru orantılı olur. Titreşim sensöre ne kadar yakınsa 1'den 15'e kadar çıkan o kadar güçlü bir sinyal alırsınız. Mod 2. Karşılaştırıcı çıkışı. İşte sihrimiz burada başlıyor. Sensörün çıkışına bir karşılaştırıcı bağlarsanız alacağınız sinyal mesafeyi değil, titreşimin türünü yani frekansını gösterir. Oyundaki her yaptığınız eylem 1'den 15'e kadar bir frekans değerine sahiptir. Ve karşılaştırıcı size tam olarak bu değeri verir. Sadece belirli eylemlerle tetiklenebilen devreler kurmak için de bu frekansları bilmemiz gerekiyor. Frekans 1. Hareket. Yürüme, yüzme veya herhangi bir varlığın havada, karada, suda hareket etmesi. Frekans 2. Yere konma. Zıpladıktan veya düştükten sonra yere inme. Frekans 3. Eşya etkileşimi. Dürbün kullanmak veya herhangi bir yemeği yemeye başlayıp bitirmemek gibi. Frekans 4. Süzülme ve özel eylemler. Elitre ile süzülme veya bir kurdun sudan çıktıktan sonra silkelenmesi gibi şeyler. Frekans 5. Kuşanma ve inme. Zırh, elitre giyme veya bir binek hayvandan inme. Frekans 6. Etkileşim. Bir hayvana binme. Frekans 7. Hasar alma. Bir oyuncunun veya mobun hasar alması. Frekans 8. Tüketim. Bir yemeği tamamen bitirme veya bir iksiri içme. Frekans 9. Deaktivasyon. Bir sandığı veya kapıyı kapatma. Frekans 10. Aktivasyon. Bir sandığı veya kapıyı açma. Bir düğmeye basma. Frekans 11. Blok değişimi. Bir kamp ateşine yemek konması gibi şeyler. Frekans 12. Blok kırma. Herhangi bir bloğun yok edilmesi. Frekans 13. Blok koyma. Herhangi bir bloğun yerleştirilmesi. Frekans 14. Işınlanma ve doğma. Bir mobun veya oyuncunun doğması veya ışınlanması. Frekans 15. Ölüm ve patlama. Bir mobun veya oyuncunun ölmesi veya bir patlama olması. Bu liste SCAG sensörünü programlamak için size yardımcı olacak. Peki ya biz sadece yemek yeme seslerini dinlemek ve diğer tüm sesleri yok saymak istiyorsak işte bu noktada oyuna kalibre edilmiş SCAG sensörü giriyor. Bu normal bir SCAG sensörünün ametist kristalleriyle modifiye edilmiş bir versiyonu. 3 ametist ve 1 SCAG sensörüyle üretilir. Normal sensörden farklı olarak 16 blokluk bir menzile ve 2 saniye yerine 1 saniyelik daha hızlı bir bekleme süresine sahiptir. Kalibreli sensörün yan tarafında özel bir ametist girişi olan bir yer vardır. Bu girişe bir karşılaştırıcı aracılığıyla belirli güçte bir redstone sinyali verirseniz sensör sadece o sinyal gücüne karşılık gelen frekansları dinler. Örneğin girişe sadece 8 seviye bir sinyal verirseniz sensör az önceki listede gördüğümüz 8 seviyesindeki frekansları algılar. Diğer tüm seslere sağır olur. Bir kürsüye koyduğunuz bir kitap ile bu sinyal gücünü 1'den 15'e kadar çok hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için karşılaştırıcının önüne bir kürsü koyun ve kürsüye 15 sayfalık bir kitap yerleştirin. Artık kürsüdeki kitapta hangi sayfayı açarsanız sensörü o frekans seviyesinde ayarlamış olursunuz. Mesela 8. sayfayı açalım. Artık sensör sadece yemek yeme, iksir içme gibi sesleri algılar.
Teoriyi öğrendik. Şimdi bu bilgileri kullanarak imkansızı başarma zamanı. Proje 1. Kablosuz sinyal aktarımı. Sinyali yüzlerce blok öteye tek bir kablo bile kullanmadan nasıl taşırız? Cevap amatist blokları. Bir skak sensörün yanına bir amatist bloğu koyduğunuzda sensör bir titreşim algıladığında amatist bloğu çınlar ve amatist bloğunun çınlamasını başka sensörler duyabilir. Amatist bloğunun çınlaması da 7 blok boşluk bırakarak 8. bloğa konulmuş bir skak sensörü tarafından algılanabilir. Bu şekilde bir zincir kurarak sinyalinizi sonsuz mesafelere kablosuz olarak taşıyabilirsiniz. Proje 2. Sesle açılan gizli kapı. Kalibre edilmiş skak sensörü kullanarak sadece belirli bir frekansta tetiklenen gizli bir kapı yapabilirsiniz. Kapının önünde ne yaparsanız yapın açılmaz. Ama ne zaman bir parça yemek yerseniz kapı açılır. Proje 3. Akıllı sistemler. Bu teknolojiyle yapabileceklerinizin neredeyse sınırı yok. Yürüdüğünüzde önünüzdeki ışıkları yakan, arkanızdakileri söndüren bir koridor, sandığınız açıldığında çalan bir kablosuz hırsız alarmı bile kurabilirsiniz. Evet, bugün Redstone'un en fütüristik ve en sihirli konularından birini öğrendik. Artık sadece kablolarla değil, sesle, titreşimle, fısıltılarla devre kurmayı biliyorsunuz. Ve geldik ev ödevimize. Bu hafta sizden öğrendiğimiz kablosuz mekanikleri kullanarak pratik bir şeyler yapmanızı istiyorum. Bu yaklaştığınızda yanan bir koridor aydınlatması olabilir. Bir sandık açıldığında çalan bir kablosuz bir hırsız alarmı olabilir. Veya en sevdiğiniz yemeği yediğinizde size gizli deponuzu açan bir kapı olabilir. Yani bu sefer yapacağınız şeyi tamamen size bırakıyorum. Yaptığınız sistemleri, tasarımlarınızı, fikirlerinizi her zamanki olduğu gibi yorumlara yazabilir veya bana Instagram adresim üzerinden gönderebilirsiniz. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.